0-100 kilometre hızlanması 3.2 saniye olan bir Jeep bu. İşte Mustang Jeep yapınca böyle oluyor. Geçen sene bu Jeep Amerika'da 2021'de yılın SUV ödülünü aldı. Ki Tesla'sından Audi'sine, Volvo'suna kadar birçok rakibi olmasına rağmen. Mustang'in bu Jeep'i %100 elektrikli ve 4 çeker. Bataryalar tam doluyken de 370 kilometre menzili var. Şimdi bu araba özel bir araba. Neden? Çünkü Mustang tarihinin ilk Jeep modeli ve ilk %100 elektrikli modeli. Yani dolayısıyla bir devrin başlangıcı bu araba. Ve çok değişik özellikleri var. Çok değişik bir tasarımı var. Anlatacak çok şey var. O yüzden bir an önce başlayalım hemen ön tasarımıyla. Şimdi bu araçta ilk dikkat çeken ön panjur kapalı. %100 elektrikli olduğu için önde bir motor yok. Dolayısıyla da soğutmaya gerek yok. Bu yüzden panjurumuz kapalı. Kaputun altında ikincil bagajımız var. Yani bunu birazdan göstereceğim. Çünkü arabanın önce daha enteresan noktaları var. Bu arabada kapı kolu yok. Bakalım, baba akü yok der gibi bu arabada da kapı kolumuz yok. Hem ön kapıda hem arka kapıda hiçbir şekilde kol yok. Buradan girdiğimiz şifre var, atadığımız bir şifre var. Veya anahtar cebimizdeyken zaten şuradaki tuşa basıyoruz. Kapı kendini atıyor. Şuradan bir tutma yeri var. Çekiyoruz ve açılıyor. Arka kapıda şifre atama yok. Ön kapı açıldığı zaman zaten arka otomatik açılıyor. Burada da aynı şekilde tuşuna basıyoruz. Kapı kendini atıyor ve bu şekilde açılıyor. Şimdi kapısız kol tasarımı böyle bir, yani alışık olduğumuz bir tasarım değil. Böyle baktığın zaman ilk başta bir çıplak gibi geliyor veya lan enteresan geliyor insanın gözüne. Ama daha sonradan alışıyorsunuz ve kapı kolundan daha pratik geliyor. Hızlıca bir de arka tasarımına bakalım. Arkada egzoz çıkışlarımız yok tabii ki, yani elektrikli olduğu için difüzörde egzoz çıkışları kapalı. Güzel bir bagajı var, bagajına bakalım. Kullanışlı bir bagajı var. 821 litrelik bir hacmi var ve bagaj 2 bölmeli. İkinci bölmede burada şarj aletlerimiz duruyor. Öndeki bagaj buraya göre daha küçük tabii ki. Ama sonuçta 2 bagaj var mı? Var. Teknik olarak var. Tabii elektrikli bir şekilde kapatıyoruz. Ön bagaja bakalım şimdi de. Ön bagajı yine eski sistem, yani kaputu açtığımız gibi içeriden açıyoruz. Bir bakalım hacmine. Ya burası tabii arka bagaja göre çok daha küçük bir hacmi var. 136 litre buranın hacmi. Şöyle bir bölme yapmışlar. Ya buraya ufak tefek eşyalarınızı koymak için, yani bir sırt çantası vesaire tarzı eşyaların koyulması için, ama sonuçta 2 bagaj olması, motor olmaması bir avantajsa böyle değerlendirilmesi güzel. Şimdi iç tasarımına bakabiliriz. İç tasarımı da çok ilginç bu arabanın. Öncelikle içeriden açma kolumuz da bir enteresan. Yani şu şekilde sadece bir mandal tarzı bir aparat var, yani aparat diyeyim buna. Kol değil çünkü. Bunu geriye doğru ittiğinizde içeriden kapı açılıyor. Hafızalı koltuklarımız var. Kumaş kalitesi fena değil. Yani suni bir deri var. Yani böyle hissiyatı çok da böyle premium bir hissiyatı yok ama kötü de durmuyor açıkçası. Malzeme kalitesi, ilk defa bir Amerikan arabasında bu sefer malzeme kalitesini beğendim. Çünkü bu arabada masraftan kaçmamışlar yani. Dokunduğum her yerde hissiyat mükemmel. Öyle sert plastik vesaire yok hiçbir yerde. Güzel. Ama asıl bu arabanın olayı tabii ki kafam kadar olan tablet ekran. Onu bu taraftan gösterelim. İlginç bir şey çünkü. Yani şimdi Tesla'nın başlattığı bu tablet akımına Mustang durur mu yapıştırmış cevabı. 15.5 inçlik bir tablet ekran bu. Benim kendi bilgisayarım 13 inç. Yani oradan pay biçin, inanılmaz büyük duruyor ve çok işlevsel, yani içinde her şey var. Tesla'dan çok da geri kalmamışlar. Şimdi buraya bakacak olursak oyunlarımız var. Apple CarPlay, Android Auto zaten var. Navigasyon vesaire bunları söylemeye gerek yok. Sketch var, yazı yazabiliyorsunuz vesaire. Klima kumanda, ya her şey burada. Klima kumandaları burada, sürüş modları burada. Her şey burada ve hiçbir şekilde zaten fiziksel bir tuş yok. Ya bir dörtlü ışığını fiziksel olarak bırakmışlar. Onun dışındaki aklınıza gelebilecek her ayarı ekrandan yapıyorsunuz. Kamerayı göstermek istedim çünkü çözünürlüğü çok net olan büyük bir kamerası var.
360 da görebiliyorsunuz. Buradan modları değiştirebiliyorsunuz, kameranın modlarını. Nice. Beğendim. Güzel olmuş. 10.2 inçlikte bir sürücü ekranımız var. Bu güzel duruyor. Yani bütün bilgileri bu ekranda da görebiliyorsunuz zaten. Navigasyon bilgilerini, işte bataryanın durumunu bu ekrandan görebiliyorsunuz. Asıl bu alttaki ışıkları yanıp sönen ekran önemli olan. Çünkü bu araba yarı otonom sürüş sağlıyor. Aslında tam otonom da, yani şu anki yasalardan dolayı sadece yarı otonoma izin veriyor. Ve bu sensörler tamamen size dönük bir şekilde bakıyor. Ve hani uyudun mu, telefonla mı konuşuyorsun, ne yapıyorsun, oturuş şeklin vesaire falan sürekli sizin yüzünüzü tarıyor. Ve buna göre size sürekli uyarılarda bulunuyor. Yani genel hatlarıyla yeni nesil Mustang'imiz böyle, elektrikli Mustang'imiz böyle. Şimdi sürüşe geçebiliriz. Bu arabanın sürüşünü gerçekten çok merak ediyorum. Yani bir araba hem %100 elektrikli olup, ki %100 elektrikli arabaların gösterdiği performansı biliyoruz, hem de bunu Mustang yapınca nasıl oluyor? Merak ediyorum, devam edelim. Şimdi sürüşümüze başladık. Ya teknik olarak anlatılacak çok fazla şey var aslında. Kafadan bir kere yarı otonom sürüş var. İşte bütün güvenlik özellikleri vesaire var. İşte şerit takip olsun, kör nokta uyarı olsun, adaptif olsun. Hepsi var. Ama ben bu sefer böyle teknik şeylerden falan konuşmak istemiyorum. Çünkü arabanın sürüş hissiyatı o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, yani tek söylemek istediğim şu. Şunu yapıyorsun ve ya inanılmaz bir ivmelenme. Sanki böyle hani metroya binersiniz, metronun bir anda kalkışı vardır ya, böyle bir arkaya yaslanırsınız. Torktan dolayı aynı hissiyat bunda da var. Sanki San Francisco'da değilim de Gayrettepe Mecidiyeköy arası gidip geliyorum. Ya gerçekten çok keyifli bir hissiyat. Bunu yaşadıktan sonra hani böyle tekniği öyleymiş, böyleymiş, adaptifmiş, şu an hiç umurumda değil açıkçası ya. Yarı otonom sürüş vesaire, bunlar tabii ki güzel şeyler de artık bildiğimiz, alışık olduğumuz şeyler. Yani Tesla hayatımıza girdiğinden beridir zaten biliyoruz yarı otonomu. O yüzden bu videoluk boş verelim o işleri. Sürüş hissiyatı inanılmaz keyifli. Yani gerçekten çok keyifli. Ya bir jipte oturuyorsun, hakimsin, yukarıdasın ama bununla birlikte inanılmaz hızlısın. Yani çok hızlı hareket edebiliyorsun ve yol tutuşun da gayet iyi. Mustang bu konuda da gayet başarılı, çünkü bu arabanın yol tutuşu da gerçekten güzel. Yani hiçbir şekilde virajlarda vesaire savrulmuyorsun. Kaçta gittiğinizin hiçbir önemi yok. Yani ister 30'la ister 50 ile gidin. Gaza dokunduğunuz anda sanki sıfırdan kalkıyormuşsunuz gibi araba tüm gücüyle hareket ediyor. Mesela şimdi müthiş bir viraj var önümde ve dip gaz yükleniyorum şu anda. Ya çok iyi. Çok iyi. Ya bununla oyuncak gibi, böyle çocuk gibi sürekli oynayasınız geliyor yani. Sürekli gaza bas, çek, gaza bas, çek. Gerçekten çok keyifli. Peki şimdi bütün bu keyifli dakikaların bedeli ne? Bu araba 2021 model ve bunun fiyatı, yani ikinci el fiyatları $45.000. Sıfırı şu anda 2022'de Ford'a gidip bayiden aldığınızsa $55.000. Fiyatlar böyle. Bir de tabii burada bir şarj etme süreci var. Amerika'da şöyle, yani şarj istasyonları, elektrikli şarj istasyonları zaten çok fazla yaygın. Ama şöyle bir durum var. Mesela bir benzin istasyonu gibi farklı markaların kendi elektrikli şarj istasyonları var. Bir de markaların kendi şarj istasyonları var. Yani örnek veriyorum. Ford'un kendine ait şarj istasyonları var. Tesla'nın kendine ait var. Chevrolet'in kendine ait var gibi. Bir de ayrıyetten diğer markalarım var. Şarj etme kısmına da bakacağız. Çünkü 1 saat şarjla 260 kilometre menzil sağlayabiliyor bize. Ya genel olarak ilk defa bir Amerikan arabasını bu kadar beğendim diyebilirim. Yani konforlu, sürüş hissiyatı mükemmel, yakıt diye bir derdiniz yok zaten, fiyatı uygun, yani buranın şartlarına göre uygun. Ve Mustang hikayesi bile insanın kulağına güzel geliyor yani. Mustang tarihinde ilk defa elektrikli araba üretiyor ve bunu Jeep olarak üretiyor ve Jeep'i de ilk defa üretiyor. Şimdi gezdik tozduk, sıra geldi arabayı şarj etmeye. Şarj istasyonuna geldik. Burası ortak kullanım şarj istasyonu, yani bir firmaya ait, Volta diye bir firmaya ait ve
Tesla'sından diğer arabalarına herkes burada arabasını şarj edebiliyor. Bizim istasyon hızlı şarj istasyonu. Hızlı şarjla normali arasında 4 saatlik bir dolum farkı var. Yani hızlı şarj normale göre 4 saat daha erken dolduruyor. O yüzden hızlı şarjı kapmamız iyi oldu. Şimdi nasıl yaptığımızı göstereyim. Şimdi benzin kapağı gibi, aynı benzin kapağı gibi burada şarj istasyonu kapağımız var. Basarak açıyoruz. Üstteki normal şarjımız, alttaki kapağı indirdiğimizde hızlı şarjın soketleri burada. Şimdi bildiğiniz benzin pompası gibi hızlı şarjı alıyoruz. Out of service diyor ama ona çok takılmayın. Çalışıyor ve direkt takıyoruz. Bitti. İşlem bu kadar. Yani bundan sonra sadece dolum süresini bekleyeceğiz. Dolmasını bekleyeceğiz. Hızlı şarjın ücretine gelecek olursak bir ücreti yok. Ücretsiz. Bu istasyondaki tüm dolum cihazları ücretsiz bir şekilde gelip kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Yani arabamız burada ücretsiz bir şekilde şarj olurken biz de videoyu kapatabiliriz artık. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz.